Herkese merhaba, ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda Feelworld'un piyasaya yeni çıkardığı 7 inç dokunmatik ekran, SDI ve HDMI giriş ve çıkışlarına sahip 10 kamera monitörünü inceleyeceğiz. Feelworld 10 kamera yani kamera üzeri monitör olarak adlandırılan ürünler üreten ve tüm dünyada bilinen bir marka. Tabi istediğiniz yere takabilirsiniz, o ayrı. LUT S7 markanın son çıkardığı 4K destekli dokunmatik ekran ve 2200 nit 7 inç monitörü. Bu arada LUT 7S ve LUT 7 olarak iki modelden oluşuyor. LUT 7S'te 3G SDI portu da yer alıyor. Kutunun ön ve yan yüzeylerinde temel özelliklerini görebilirsiniz. Kutu içerisinde önce paket içeriği kağıdı ve kullanım kılavuzu sizi karşılıyor. Ardından ürünün kendisinin ayrı bir bölmede yer aldığını görebiliyorsunuz. Alt kısımda monitör tutucu adaptör ve ilk defa karşılaştığım bir kablo seti var. Normalde monitör paketlerin içinden bir tane micro HDMI to HDMI veya micro HDMI to HDMI ve mini HDMI to HDMI kablolar çıkar. Genelde iki kablo çıkıyor kısaca. Ancak bu sefer olayı biraz daha kullanışlı hale getirmişler. Basit bir şekilde mini HDMI to HDMI kablonun yan tarafına micro HDMI dönüştürücü yerleştirilmiş. Böylece ekstra kablo derdinden kurtulmuşlar. Basit ve kullanışlı bir çözüm. Paket içeriğinde bu şekilde görmek mümkün. Gelelim ölçülerine. 7 inç olduğunu zaten söylemiştim ama ölçülerini tam olarak vermek gerekirse 190, 126 ve 27 mm şeklinde ve 460 gram ağırlığında. Bu arada öndeki ekran koruyucu filmi sökmeyi unutmayın. Aksi halde dokunmatik ekran sapıtıyor. 1900'e 1200 piksel çözünürlüğe sahip. Arkadan aydınlatma olan bu ekran 8 bit, 16'ya 10 görüntü oranında ve 1200'e 1 kontrasta sahip. 160 derece bakış açısı var, IPS ekranı olduğunu belirtmek gerekir. Nit değeri 2200, detaylı olarak daha sonra bundan bahsedeceğim. Arka tarafında iki tane F970 veya F550 pil takabileceğiniz pil yolları mevcut. Bununla beraber tüm portların isimleri de arka kısımda yazıyor. Sol tarafta bir tane 1/4 inçlik vida girişi ve sonradan monitörü yükleyebileceğiniz LUT'lar için bir SD kart girişi yer alıyor. Ayrıca güncellemeleri de yine SD kart üzerinden yapabiliyorsunuz. Diğer tarafta açma kapama tuşu, ikinci bir 1/4 inçlik vida girişi ve kulaklık girişi yer alıyor. Böylece kameraya gelen sesleri kulaklığın monitöre takarak dinleyebiliyorsunuz. Üst kısımda 3 tane fonksiyon tuşu ve sağ tarafta bir tane ayar tekerleği var. Tam ortada yer alan kısımsa ışık sensörü. Nasıl çalıştığını biraz anlatacağım. Alt kısımda sol tarafta 3G SDI, sağ tarafta HDMI portlarını görebilirsiniz. Kendi içerisinde loop yapabiliyorsunuz ama maalesef çapraz looplara izin vermiyor. Yani HDMI'den görüntüye girip 3G SDI'den çıkış alamıyorsunuz. Olumsuz iki özelliğinden bir tanesi bu. İkincisini yeri gelince söyleyeceğim. Orta kısımda üçüncü bir 1/4 inçlik vida girişi yer alıyor. Vida girişinin sağında 12 voltluk güç girişi, solunda ise 8.4 voltluk güç çıkışı yer alıyor. Yani sadece pille değil, direkt şebekeden de çalıştırabilirsiniz. Ayrıca 8.4 volt ile çalışan bir aygıtınızı da monitör üzerinden besleyebilirsiniz. Gelelim kullanımına. Arka kısımda iki tane pil yuvası olduğunu söylemiştim. İkisine de pil takmak zorunda değilsiniz ama tabii ki de takarsanız daha uzun bir kullanım süresi elde edersiniz. Pilleri takıp çıkartmak son derece basit elbette. Pillerin ağırlığı da eklenince, hele ki iki tane pil takarsanız taşımak biraz zor oluyor diyebilirim. İki pil olmasının en güzel yanı, olur da pillerden biri bitmek üzere ise monitör çalışmaya devam ederken pillerden birini değiştirebilirsiniz. Böylece kesintisiz olarak görüntü alabiliyorsunuz. Testlerde sinyali HDMI üzerinden alacağım. Pil takıldığında gücün geldiğini ama çalışmadığını gösteren kırmızı ışığı sağ alt kısımda görmek mümkün. Sol kenarda yer alan açma kapama tuşuna basarak monitörü açabiliyorsunuz. Sağ üst kısımda pil seviyesini ve gelen sinyal hakkında bilgileri görmek mümkün. Yeri gelmişken giriş ve çıkış sinyallerini de bu şekilde göstereyim sizlere. Kamera üzerine montaj için paketten çıkan monitör tutucuyu kullanacağız. Sanırım her geçen gün Feelworld yeni şeyler öğreniyor, çünkü daha önce çıkarttığı bir başka modelde monitör tutucuyu ne kadar sıkarsanız sıkın zamanla gevşeme oluyordu. Bunun önüne geçmek için rehber bağlantı noktaları kullanılmış. Böylece yerinden kıpırdamıyor. Sağdaki kısma tutucuyu vidalayarak devam edelim. Montaj tamamlandığında bağlantı kısmı tamamen yuvaya yerleşiyor. Kameranızın flash kazağına takın ve sabitleme vidasını sıkın. Bu monitör tutucu yeniden tasarlanmış diyebilirim, çünkü eski modelleri gevşetmeden döndüremiyordunuz. Bu model öne arkaya rahatlıkla yatabiliyor. Hem de bir vida bile gevşetmeden. Aynı zamanda alt kısımda rahatlıkla döndürebiliyorsunuz. Yine alt kısımda gevşetmenize gerek yok. Bağlantıları yaptıktan sonra kameranızı ve monitörü açmanız yeterli. Monitör artık hazır. En büyük kullanım alanlarından biri ekranı dönmeyen kameralar. Özellikle aktüel çekimlerde bir kafes kullanırsanız hem rahat tutuş elde edersiniz hem de görüntüyü rahatlıkla görebilirsiniz. Artık kameranızın ekranı dönüp dönmemesinin hiçbir önemi yok. Bununla beraber adı her ne kadar 10 kamera olarak dile getirilse de her yere monte edebilirsiniz. Örneğin bir video tripodu rahatlıkla monte edip kullanabilirsiniz.
Eğer 3G SDI bağlantısına sahip bir görüntü aktarım cihazınız varsa farklı bir bağlantı da yapabiliyorsunuz. Mesela ben burada HoloLens Mars 400S kullanacağım. Görüntüyü kameradan HDMI ile göndereceğim. 3G SDI ile görüntüyü alıp monitörde gösterebiliyorum. Gayet kullanışlı. Elbette loop da yapabiliyorsunuz. Yani kameradan gelen görüntüyü monitöre aldıktan sonra bu görüntüyü başka bir monitöre gönderebilirsiniz. Son olarak özellikle profesyonel gimbal'larda mesela Zhiyun Crane 3S'te Fieldworth Loop S7'yi kullanabilirsiniz. Bu arada farklı kameralarla farklı görüntü açıları görebilirsiniz. Bunu kamera ayarlarından değiştirebileceğinizi unutmayın. Gelelim monitörün özelliklerine. Ekranın dokunmatik olduğunu daha önce söylemiştim. Güzel şeylerden biri iki parmağınızı zoom in yaparak görüntü içerisinde gezebiliyor olmanız. Alt kısımdan parmağınızı sürüklediğinizde hızlı menüye erişebiliyorsunuz. Ayrıca bu kısma sağ üstte yer alan tekerleğe basarak da ulaşabilirsiniz. Üstteki tekerlek standart olarak ekran parlaklığını değiştirmeye ayarlanmış ama isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Ekranın sağ kısmına dokunarak ses ayarını değiştirebilirsiniz. Ekranın sol kısmına dokunarak parlaklığı değiştirebiliyorsunuz. Yukarıdaki 3 fonksiyon tuşun işlevini değiştirebilirsiniz. Fabrika çıkışı olarak F1'e bastığınızda sesi kapatıp açabiliyorsunuz. F2'ye bastığınızda giriş sinyalini değiştirebilirsiniz. F3'e bastığınızda ise tüm skopları açıp kapatabiliyorsunuz. Eğer ekranın dokunmatik yüzeyini kullanmak istemiyorsanız açma kapama tuşuna bir kez basmanız yeterli. Menüye girmek için ise ekrana 2 kere dokunun. İlk menü Picture menüsü. Bunun profesyonel bir monitör olduğunu hatırlatarak devam edeyim. Bu kısımda netleme asistanını kullanabilir, çizgilerin rengini ve kalınlığını değiştirebilirsiniz. Zebra özelliğini yine bu menüden açabilir ve değerini değiştirebilirsiniz. Monokrom kısmından 3 farklı renk ve gri tonlamaları kullanabilirsiniz. Son olarak bu sekme altında False Color özelliğini 2 farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Grid menüsünden 1/3 kuralına uygun olarak çizgileri, güvenli çekim alanı işaretini, merkez noktası işaretini açabilir, işaret kalınlığını ve rengini değiştirebilirsiniz. Görünüm menüsünden tarama modunu ve görünüm oranını değiştirebilirsiniz. Yeni gelen bir özellik ise Anamorphic mod. Bildiğiniz üzere şu sırada anamorfik lensler daha da bir popülerleşti. Bu mod altında çok sayıda değeri görmek mümkün. Bir tanesini örnek olarak göstereyim yeri gelmişken. Tabii ki şu an anamorfik lens kullanmıyorum. Ola ki monitörü ters bağlarsanız ekran görüntüsünü yatay veya dikey olarak bu sekmeden değiştirebilirsiniz. Ayrıca yine bu menüden zoom seviyesini ayarlayabilir, ekranı dondurabilir ve pixel to pixel özelliğini açabilirsiniz. Scope menüsünde yer alan scope'ları ayrı ayrı açabileceğiniz gibi hepsini tek bir harekette de açabilirsiniz. Burada histogram, RGB histogram, vektör scope, Prey ve ses çubuğunu açıp kapatabilirsiniz. Profesyonel bir monitörde olması gereken her şey ve çok daha fazlası bu monitörde mevcut. Renk menüsünde görünen görüntüde LUT'ların görünmesini sağlayabilirsiniz. Hemen bir örnek göstereyim. Şu an S-Log 3 olarak monitöre görüntü geliyor. LUT'u açarak LUT menüsünden bir LUT seçtiğinizde görüntüyü LUT'lu olarak görmeye başlıyorsunuz. Ayrıca bu menüden SD kart kullanarak farklı LUT'lar da ekleyebilirsiniz. Monitörün görüntü ayarları ile ilgili tüm işlevleri de bu menü altından gerçekleştirebiliyorsunuz. Videonun başına gösterdiğim ışık sensörün ayarını işte tam bu kısımdan yapabiliyoruz. Backlight Mode yazan bölümü aktif hale getirdiğinizde yani otomatiğe aldığınızda sensöre gelen ışığa bağlı olarak monitör arka plan ışığının şiddetini değiştiriyor. Hemen nasıl çalıştığını göstereyim. Sensöre ışık tuttuğumda ortamda çok fazla ışık olduğunu anlayan sensör monitörü rahat görebilmemiz için arka plan ışığını açıyor. Işığı çektiğimde ortamdaki ışık normal olduğu için ekran kararıyor. Sensörü elimle kapattığımda sensör ortamı çok karanlık olarak algılıyor ve ekranı iyice kısıyor. Basit ama son derece etkili bir sistem. 2200 nitin ne işe yaradığını da az sonra göstereceğim. Önce menünün son kısmını göstereyim. Ayarlar menüsünden tekerlek fonksiyonu ve üstteki fonksiyon tuşlarının işlevini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca diğer tüm işlevleri ve yazılım güncellemesini de buradan yapmak mümkün. Gelelim şu 2200 nitin ne işe yaradığına. Bunu açık hava testiyle detaylıca göstereyim. Solda 450 nitlik piyasada normal bir monitör olarak nitelendirilen bir monitör var. Sağda ise 2200 nitlik Fieldworth var. Piyasadaki çoğu monitör 450 ile 800 nit arasında. Nit dediğimiz şey en basit haliyle monitörün parlaklığı olarak adlandırılabilir. İki monitör de aynı hizada, monitörlere aynı görüntü geliyor. Monitörleri farklı yönlere çevireceğim ki neler olduğunu birlikte görelim. Şu an iki monitörün de tam önündeyim, parlamayı engelliyorum. Şu haliyle bile soldaki monitörde görüntüyü görmek zorken Fieldworth'te rahatlıkla görebiliyorum. Önünden çekildiğim an 450 nit monitör için işler iyice kötüye gidiyor. Elbette iki monitörde de yansıma oluyor. Ancak 450 nit olan monitörde artık hiçbir şey göremezken 2200 nit olan Fieldworth'te hala görüntüyü görebiliyorsunuz. Aydınlık bir ortamda Fieldworth renkleri canlı bir şekilde görünürken
450 nit monitörde pek bir şey görmek mümkün değil. Monitörü direkt gökyüzüne çevirdiğimde ise durum yine aynı. Yere doğru çevirdiğimde ise tabii ki yine değişen bir şey olmuyor. Etrafı da size şöylece bir göstereyim. İşte 2200 nit monitör aşırı parlak olan gün ışığında bile monitörü görebilmenizi sağlıyor. Olumsuz olan iki şey var demiştim. İkincisi ise tam güçte monitörün epeyce bir ısınıyor olması. Yani 2200 nitteyken. Monitöre zarar vermez ama yine de epey ısındığını söyleyebilirim. Feelworld LUT 7S hem teknolojileri hem de 2200 nitlik parlaklığı ile hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz mükemmel bir monitör. Eğer aklınızda 7 inçlik bir monitör almak varsa Feelworld LUT 7 veya LUT 7S mükemmel bir tercih olacaktır. Bu videomuzda Feelworld LUT 7S 10 kamera monitörü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.